Donmuş su yolunun iki yanında koyu ladin ormanı kaşlarını çatmıştı. Ağaçlar rüzgarla beyaz don örtüsünü yakın zamanda soymuşlardı ve solan ışıkta birbirlerine doğru eğiliyormuş gibiydi. Siyah, uğursuz, toprak üzerinde geniş bir sessizlik hüküm sürüyordu. Toprak bir ıssızlıktı, cansız, hareketsiz. O kadar yalnız ve soğuktu ki ruhu bile üzüntü değildi. İçinde bir kahkaha ipucu vardı. Ama her türlü hüzünden daha korkunç bir kahkaha. Sphinx'in gülümsemesi kadar neşesiz, dom kadar soğuk bir kahkaha. Sonsuzluğun, hayatın boşluğuna ve hayatın çabasına gülen, aktarılamaz bilgeliği. Vahşi bir yerdi bu. Donmuş kalpli Kuzeyland vahşisi. Ama o toprakta, meydan okuyan bir hayat vardı. Donmuş havada Henry ve Bill, kurt köpeklerini çalıştırıyordu. Köpeklerin kılları don ile kenarlanmıştı. Nefesleri havada donarak ağızlarından dışarı döküldü, vücutlarının tüylerine birikerek dom kristallerine dönüştü. Deri koşum köpeklerin üzerindeydi. Deri izler onları arkalarından sürüklenen bir kızağa bağlıyordu. Kızak koşucusuzdu, sağlam huş kabuğundan yapılmıştı ve tüm yüzeyi karın üzerinde kayıyordu. Ön ucu bir parşömen gibi yukarı doğru çevrilmişti, önündeki yumuşak kar yığınını yararak ilerliyordu. Kızakta, güvenle sarılmış, uzun ve dar bir dikdörtgen kutu duruyordu. Battaniyeler, balta, bir kahve teneyi ve tava da vardı. Ama en belirgin şey, alanın çoğunu kaplayan o uzun ve dar kutuydu. Köpeklerin önünde, geniş kar ayakkabılarıyla bir adam yürüyordu. Kızağın arka tarafında ise ikinci bir adam. Ve kızakta, o kutunun içinde, emekli üçüncü bir adam yatıyordu. Vahşinin fethedip yendiği bir adam. Bir daha asla hareket etmeyecek, mücadele etmeyecek biri. Vahşi, hareketi sevmez. Hayat ona bir suçtur. Çünkü hayat harekettir. Ve Wild'ın amacı her zaman hareketi yok etmektir. Suyu dondurur, ağaçların öz suyu donana dek dışarı kovar ve en vahşi biçimde, en huzursuz, isyan eden varlığa, insana saldırır. Ama önde ve arkada, iki adam çalışıyordu. Korkusuz ve henüz yenilmemişti. Vücutları kürk ve bronzlaşmış deriyle kaplıydı. Kirpikleri, yanakları, dudakları, donmuş nefeslerinin kristalleriyle o denli örtülmüştü ki yüzleri seçilemiyordu. Bu onlara hayalet maskeler taktırmıştı. Hayalet bir dünyada, bir hayaletin cenazesine eşlik eden hayaletler. Ama bunların altında gerçek insanlar vardı. Issızlık ve alaycılık diyarına giren, sessizliğe meydan okuyan maceracılar. Kendilerini uzay kadar uzak, yabancı ve nabızsız bir dünyanın karşısına koyan, zayıf ama kararlı ruhlar. Konuşmadan yürüdüler. Nefeslerini kendi bedenlerine sakladılar. Her tarafta sessizlik vardı. Üzerlerine somut bir şekilde baskı yapan, derin suyun birçok atmosferi altında bir dalgıcı ezer gibi zihinlerini ezen bir sessizlik. Onları bitmek bilmeyen genişliğin ağırlığıyla ezdi. Ta ki kendilerini sonlu ve küçük hissedene dek. Birer benek, birer zerre, büyük kör unsurların oyunu arasında sürüklenen, az bilgelikle, az güçle hareket eden varlıklar. 1 saat geçti. 2. saat de geçti. Kısa güneşsiz günün soluk ışığı sönmeye başlarken, durgun havada hafif, uzak bir çığlık yükseldi. Hızla yukarı tırmandı, en üst notaya ulaştı ve orada kaldı. Kalp sıkıştırıcı, gergin, sonra yavaş yavaş azaldı. Kaybolmuş bir ruhun ağıdı gibiydi, eğer o belirli hüzünlü şiddet ve açlık hevesi olmasaydı. Öndeki adam başını çevirdi. Gözleri arkadaki adamın gözleriyle buluştu. Ve dar dikdörtgen kutunun karşısında, ikisi de birbirlerine sessizce başını eğdi. İkinci çığlık yükseldi. Sessizliği iğne gibi deldi. Her iki adam da sesi aradı. Arkadaydı, karın içinde bir yerlerde, az önce geçtikleri yerde. 3. ve 4. çığlıklar da arkadan geldi. Ve soldan. Peşimizdeler, Bill, dedi öndeki adam. Sesi boğuk ve gerçek dışı geliyordu. Görünür bir çabayla konuşmuştu. Et kıt, diye yanıtladı yoldaşı. Günlerdir tek bir tavşan izi görmedim. Sonra sustular. Kulakları keskinleşti, arkalarında yükselen o av çığlıklarına. Karanlık düşünce, köpekleri su yolunun kenarındaki bir ladin ağacı kümesine sürdüler ve kamp kurdular. Tabut ateşin yanına çekildi. Oturma ve masa olarak kullanıldı. Kurt köpekler, ateşin uzak tarafında kümelendi. Hırladılar, birbirleriyle tartıştılar. Ama hiçbiri karanlığa doğru uzaklaşmaya niyetlenmedi. Bana kalırsa Henry, olağanüstü yakın duruyorlar, diye yorumladı Bill. Henry ateşin üzerine çömelip buz parçasıyla kahveyi karıştırdı. Tabutun üzerine oturana kadar konuşmadı.
Saklandıkları yerin güvenli olduğunu biliyorlar, dedi. Gerçekten de yemekten daha erken. Köpekler oldukça bilge. Bill başını salladı. Ah, bilmiyorum. Yoldaşı merakla ona baktı. İlk defa böyle dediğini duyuyorum. Henry, dedi Bill, fasulyeleri düşünerek çiğnerken. Köpeklerin beslenme zamanında nasıl davrandığını fark ettin mi? Her zamankinden daha fazlasını kesmişler, diye kabul etti Henry. Kaç köpeğimiz var, Henry? 6. Henry. Bill bir an durdu. Kelimelerin daha büyük anlam kazanmasını bekledi. Dediğim gibi, 6 köpeğimiz var. Çantadan 6 balık çıkardım. Her köpeğe bir balık verdim ve Henry, bir balık eksikti. Yanlış saydın. 6 köpeğimiz var, diye yineledi Bill. 6 balık çıkardım. Van Ear balığını tutmadı. Geri döndüm, çantadan balığını aldım. Ama sadece 6 köpeğimiz var, dedi Henry. Henry, diye devam etti Bill. Hepsinin köpek olduğunu söylemiyorum. Ama 7 hayvan balık yemişti. Henry yemeği bıraktı. Ateşin karşısına bakarak köpekleri saydı. Şimdi sadece 6 tane kaldı, dedi. Diğerinin karın üzerinde koştuğunu gördüm, diye duyurdu Bill. Sesi olağanüstü bir kesinlik taşıyordu. 7 tane gördüm. Henry ona acıyarak baktı. Aman tanrım, bu yolculuk bitince mutlu olacağım. Bununla ne demek istiyorsun, diye sordu Bill. Demek istiyorum ki, bu yükümüz sinirlerini bozuyor. Bir şeyler görmeye başlamışsın. Bunu ben de düşündüm, diye ciddiyetle yanıtladı Bill. Ama karın üzerinde koştuğunu gördüğümde, kara baktım ve izler gördüm. Köpekleri saydım, hala 6 tane vardı. Ama izler oradaydı. Bakmak ister misin? Sana göstereceğim. Henry cevap vermedi. Sessizce yemeye devam etti, son bir fincan kahveye kadar. Ağzını eliyle sildi ve şöyle dedi. O zaman düşünüyorsun ki, karanlıktan şiddetli, hüzünlü uzun bir ağlama onu böldü. Dinledi. Sonra cümlesini tamamladı. Çığlığın geldiği yöne eliyle işaret ederek, bunlardan biri miydi o? Bill başını salladı. Bunu düşünmek suçlamak değil, kendin de fark ettin köpeklerin ne yaptığını. Ağlama üstüne ağlama, cevap üstüne cevap, sessizlik bir karmaşaya döndü. Her taraftan çığlıklar yükseldi. Köpekler korkuyla birbirlerine sarıldı, erkeklerin bacaklarına sokuldu. Ateşe o kadar yaklaştı ki tüyleri neredeyse yanıyordu. Çırpınmanın ortasında bir köpek ateşin kenarına devrildi, yakıcı acıyla çığlık atarken ceketi alev aldı. Bu kargaşa göz halkasını bir anlık sarstı. Ama köpekler yatışınca, o halkalar yeniden yerleşti. Henry, mühimmatın bitmesi gerçek bir talihsizlik. Bill piposunu bitirmiş, arkadaşına yatağını sermesine yardım ediyordu. Karın üzerine serilmiş ladin dallarının üstüne kürk ve battaniye. Henry homurdandı, mokasinlerini çıkarmaya başladı. Kaç kartuşun kaldığını söyledin? 3, diye yanıtladı Bill. Keşke 300 olsaydı. O zaman onlara neden olduğunu gösterirdim, lanet olsun. Parlayan gözlere öfkeyle yumruğunu salladı, sonra yatağa uzandı. Keşke bu soğuk dalgası geçse, diye devam etti. 2 haftadır 50 derecenin altında. Ve keşke bu yolculuğa hiç başlamamış olsaydım, Henry. Görünüşünü sevmiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Keşke yolculuk bitse ve ikimiz Fort McMurray'de ateşin yanında oturup kağıt oynuyor olsaydık. İşte tek dileğim bu. Henry homurdandı ve yatağa büründü. Uykuya dalarken yoldaşının sesini duydu. Söyle Henry, o diğer balığı alan hayvan, köpekler neden ona katılmadı? İşte bu beni rahatsız eden şey. Çok fazla düşünüyorsun, Bill, geldi uykulu yanıt. Daha önce hiç böyle değildin. Şimdi sus, uyu, her şey harika olacak. Miden ekşi, sadece bu. 2 adam yan yana, tek örtünün altında ağır ağır uyudu. Ateş söndü. Parlayan gözler, kamp etrafında çizdiği dairenin içine daha da yaklaştı. Köpekler korkuyla birbirine kenetlendi. Ara sıra hırlıyorlardı. Bir çift göz fazlaca yaklaşınca. Bir keresinde gürültü o kadar yükseldi ki Bill uyandı. Yoldaşını uyandırmamak için dikkatlice kalktı, ateşe daha fazla odun attı. Alevler canlandı. Göz dairesi geri çekildi. Köpeklere baktı. Saydı. Gözlerini ovuşturdu. Tekrar saydı. Sonra battaniyenin içine sürünerek, sessizce. Henry, ah, Henry. Henry inleyerek uyandı. Şimdi ne oldu? Hiçbir şey, diye yanıtladı Bill. Sadece, yine 7 tane var. Az önce saydım. Henry bilgiyi bir homurtuyla onayladı ve o homurtu bir şekilde yeniden horlamaya dönüştü. Sabah ilk uyanan Henry oldu. Arkadaşını yataktan kaldırdı. Gün ışığı daha 3 saat uzaktaydı.
Ama 6 saattir yoldaydılar. Karanlıkta Henry kahvaltı hazırlarken Bill battaniyeleri yuvarladı, kızağı bağlamaya hazırladı. "Söyle Henry," diye aniden sordu Bill. "Kaç köpekle yola çıktığımızı söyledin?" "6. "Yanlış," diye ilan etti Bill zaferle. "Yine 7 mi?" diye sordu Henry. "Hayır, 5. Bir tane gitti." "Ne lanet olsun." Henry öfkeyle bıraktı yemekleri, geldi ve köpekleri saydı. "Haklısın, Bill. Fatih gitmiş. Şimşek gibi gitti. Duman bile çıkmadı. Hiç şansım yok," diye homurdandı Henry. "Canlı canlı yuttular onu. Bahse girerim şu an 20 farklı kurdun karnında geziyor." "O hep aptal bir köpekti," dedi Bill. "Ama hiçbir aptal köpek bu kadar aptal olmamalı ki böyle intihar etsin." Takıma spekülatif bir bakış attı. "Bahse girerim, diğerleri bunu yapmaz. Onları ateşten bir sopayla bile uzaklaştıramazdım," dedi Bill. "Hep bir şeylerin yanlış olduğunu düşünürdüm. En azından Fatih için. Ve bu, Kuzey Yolu'nda ölü bir köpeğin mezar yazısıydı. Pek çok köpeğin, pek çok adamın mezar yazısından daha sade değildi." Kahvaltı yenildi. İnce kamp malzemeleri kızağa bağlandı. Adamlar neşeli ateşe sırtlarını döndüler ve karanlığa doğru fırlattılar kendilerini. Hemen ardından, şiddetle hüzünlü çığlıklar yükseldi. Karanlıktan, soğuktan, birbirine karışarak. Konuşma kesildi. Gün ışığı saat 9'da geldi. Öğle vakti güneydeki gökyüzü gül rengine döndü. Ama bu renk hızla soldu. Saat 3'e kadar sürdü o gri ışık. Sonra o da söndü ve Arktik gecesinin karanlığı yalnız, sessiz topraklara çöktü. Karanlık düşerken, sağdan soldan ve arkadan gelen çığlıklar giderek yaklaştı. O kadar yakın ki, köpekler zaman zaman kısa süreli paniklere sürüklendi. Böyle bir paniğin ardından Bill şöyle dedi: "Keşke bir yerlerde av bulup gitseler ve bizi rahat bıraksalar. Gerçekten sinirleri bozuyorlar," diye onayladı Henry. Kamp kurulana kadar daha fazla konuşmadılar. Henry eğilip tencereye buz ekliyordu ki, ani bir darbe, Bill'den keskin bir haykırış ve köpeklerin arasından acı dolu bir çığlık duyuldu. Doğruldu. Karlığın sığınağına kaybolmakta olan soluk bir form gördü. Sonra Bill'i gördü, köpeklerin arasında duruyor. Yarı zaferli yarı üzgün, bir elinde sağlam bir sopa, diğer elinde güneşte kurulmuş somona ait kuyruğun bir parçası. "Yarısını aldı," diye duyurdu Bill. "Ama ben de bir kez vurdum." "Çığlık sesini duydun mu? Nasıl görünüyordu?" diye sordu Henry. "Göremedim tam olarak. Ama 4 bacağı, bir ağzı ve külkü vardı. Her köpeğe benziyordu. Evcilleştirilmiş bir kurt olmalı," dedi Henry. "Evcilleştirilmiş mi? Beslenme zamanında gelip balık kasasından alan bir yaratık. Pek evcilleştirilmiş sayılmaz." O gece akşam yemeği bittikten sonra, uzun kutunun üstüne oturup pipolarını tüttürürken, parlayan gözlerin çemberi bir önceki geceden çok daha yakına geldi. "Keşke bir sürü geyik falan çıksa," dedi Bill. "Gitsinler, bizi rahat bıraksınlar." Henry sessizce homurdandı ve yaklaşık çeyrek saat boyunca sustular. Henry ateşe bakıyordu. Bill ise ateş ışığının hemen ötesindeki o parlayan göz halkasına. "Keşke şu an McGurry'e yaklaşıyor olsaydık," diye başladı yine Bill. "Sus şunu," diye patladı Henry. "Miden ekşi, işte tek sorun bu. Bir kaşık soda yut, biraz tatlı ol." Bill homurdanarak sustum. Tüm günler gibiydi. Saat 9'da ışık geldi. 12'de güney ufku görünmez güneşle ısındı ve 3 saat sonra geceye karıştı. Güneşin boşuna görünme çabasının hemen ardından Bill kızağın altından tüfek çıkardı. "Devam et Henry, ben bir şey deneyeceğim." "Kızakla kalmalısın," dedi Henry. "Sadece 3 kartuşun var, ne olabileceğini bilemezsin." "Şimdi kim boğuyor?" diye sordu Bill zaferle. Henry cevap vermedi. Tek başına yürüdü. Ama sık sık endişeli bakışlar attı Bill'in kaybolduğu gri yalnızlığa. 1 saat sonra Bill geldi. "Dağılmış ve geniş yayılmışlar," dedi. "Bizimle de ilgileniyor, aynı zamanda av da arıyorlar. Bizden eminler. Sadece beklemenin kendi lehlerine olduğunu biliyorlar. Bu arada her yenilebilir şeyi alıyorlar." "Yani bizden emin olduklarını mı sanıyorlar?" dedi Henry doğrudan. Ama Bill onu görmezden geldi. "Birkaçını gördüm. Oldukça zayıflar. Haftalardır tek ısırık yememişler. Fatih ve Frog ve Spanker dışında. Onlar da çok uzağa gitmedi. Kaburgaları yıkama tahtası gibi, karınları omurgalarına yapışmış. Çaresizler. Deli gibi açlar. Ama dikkatli ollar." Birkaç dakika sonra, kızağın arkasından giden Henry alçak sesle uyarıda bulundu. Bill döndü ve baktı.
Sessizce köpekleri durdurdu. Tam patikanın üzerinde, az önce geçtikleri yerde, tüylü, süzülen bir form yürüyordu. Burnu önde, kayıyordu sanki. Durdu, başını kaldırdı. Onları sakin bir şekilde inceledi. Burun delikleri seyirdi. Dişi kurt, dedi Bill alçak sesle. Köpekler kara yatmıştı. Ve o hayvan sakin adımlarla yanlarından geçip kızağın gerisine geçti. İkisi birlikte izlediler onu, peşlerinden günlerce gelen, takımlarının yarısını yok eden o tuhaf yaratığı. Hayvan birkaç adım öne koştu. Durdu. Tekrar koştu. Ta ki yaklaşık 100 metre uzaklaşana dek. Orada durdu, başı yukarıda, yakınındaki ladin ağaçlarını araştırır gibi. Sonra onlara baktı. Özlemle. Ama o özlemde köpek sevgisi yoktu. Açlıktan doğan bir özlemdi. Kendi dişleri kadar acımasız. Don kadar soğuk. Kurt için büyüktü. Zayıf yapısı bile türünün en irilarından olduğuna işaret ediyordu. Neredeyse omuzlardan 2,5 feet yüksekliğinde, diye yorumladı Henry. Ve bahse girerim 5 feet uzunluğunda. Kurt için tuhaf bir renk, dedi Bill. Daha önce hiç kırmızı kurt görmedim. Neredeyse tarçın gibi. Ama tam tarçın değildi. Kürkü gerçek bir kurt kürküydü. Baskın renk griydi. Ama içinde hafif bir kırmızımsı ton vardı. Ortaya çıkıp kaybolan, görmenin bir illüzyonu gibi, şimdi gri, açıkça gri, ama yine de sınıflandırılamayan o belirsiz kırmızılık. Dünyanın her yerinde büyük bir husky kızak köpeği gibi görünüyor, dedi Bill. Kuyruğunu salladığını görmek beni şaşırtmazdı. Merhaba, sen husky, diye seslendi. Buraya gel, adın neyse. Henry güldü. Hiç de fena davranmıyorsun. Bill ona tehditkar el salladı ve yüksek sesle bağırdı. Ama hayvan hiç korkmadı. Tek değişen şey, bir gerilme, bir uyanıklık oldu. Hala açlığın acımasız hüznüyle bakıyordu onlara. Ve o bakışta net bir mesaj vardı. Eğer cesaret edebilseydi, içeri girip onları da yer. Bak buraya Henry, dedi Bill, sesini istemsizce alçaltarak. 3 kartuşumuz var. Ama kesin bir vuruş. 3 köpeğimizi sildi. Buna son vermeliyiz. Ne dersin? Henry onayladı. Bill dikkatlice tüfeği kızağın altından çıkardı. Silah omzuna gidiyordu. Ama oraya hiç ulaşmadı. Tam o anda dişi kurt patikadan yana sıçradı ve ladin ağaçlarının arasına kayboldu. İki adam birbirlerine baktı. Henry uzun ve anlayışlı bir ıslık çaldı. Elbette, diye mırıldandı Bill, silahı geri koyarken. Köpeklerin beslenme zamanına girmeyi bilen bir kurt, atış menzilini de bilir. Doğru söylüyorum Henry, o yaratık tüm sorunlarımızın sebebi. 6 köpeğimiz olurdu şu an, 3 yerine, eğer o olmasaydı. Ve şimdi şunu söylüyorum, onu almaya gidiyorum. Açıkta vurulmak için çok zeki. Ama pusuya yatacağım. Adım Bill olduğu gibi. Onu öldüreceğim. Çok fazla sapma, diye uyardı Henry. Eğer sürü bir gün saldırıya kalkarsa, o 3 kartuş hiçbir şey olmaz. Açlar. Bir kez başladılar mı? Bill, seni kesinlikle yakalarlar. O gece erken kamp kurdular. 3 köpek 6 kadar hızlı gidemezdi. Ve zaten günler uzun, saatler ağırdı. Yattılar. Bill, köpekleri birbirlerinin kemiremeyeceği şekilde bağladıktan sonra. Ama kurtlar giderek cesaretleniyordu. Adamlar birden fazla kez uyandırıldı. Kurtlar o kadar yaklaşmıştı ki köpekler paniğe sürükleniyordu ve zaman zaman ateşi yenilemek zorunlu hale geliyordu. Denizcilerin, köpek balıklarının bir gemiyi takip ettiğinden bahsettiğini duydum, dedi Bill, ateşi yenileyip battaniyenin içine girerken. O kurtlar kara köpek balıkları. Bizi almaya gidiyorlar Henry. Kesinlikle bizi almaya gidiyorlar. Beni yarı yarıya yemiş, bu konuşmalar, diye sert yanıtladı Henry. Sürekli konuşmak seni daha da yiyor. Senden ve benden daha iyi adamlarla sıyrılıyorlar, dedi Bill. O boğuk seslerini bırak. Tamamen yoruyorsun beni. Henry öfkeyle yana döndü. Ama Bill'den yanıt gelmedi. Bu Bill'in tarzı değildi. O kolayca keskin sözlere öfkeyle karşılık verirdi. Henry uyumadan önce uzun uzun düşündü. Ve göz kapakları kapanırken, aklındaki son düşünce şuydu. Yanılmıyorum. Bill çok bunalmış. Yarın onu neşelendirmem gerekecek.